Güneşin hikayesi. Güneşin hareketleri binlerce yıldır izlendi ve birçok eski uygarlık tarafından takvimlerinin temeli olarak kullanıldı. Ancak aynı insanlar Güneş'in dünyayı çevrelediğine inanıyordu. Kopernik 1543'e kadar Güneş'in Güneş sisteminin merkezinde olduğunu öne sürdü. Daha sonra Newton'un yerçekimi teorisi Güneş'in muazzam kütlesinin hesaplanmasına izin verdi ve Einstein'ın 20. yüzyılın başlarındaki çalışması Güneş'in yakıtı tükenmeden milyarlarca yıl nasıl parlayabileceğini açıkladı. Modern uzay aracı Güneş'i detaylı bir şekilde incelememize ve yüzeyinde meydana gelen fırtınaları tahmin etmemize izin veriyor. Milattan önce 3000 ila 2000 astronomik takvim. Stonehenge anıtı Güneybatı İngiltere'de inşa edilmiştir. İşlevi belirsiz kalsa da taşlarının yaz ortası ve kış ortasında gün doğumu ve gün batımıyla hizalanması astronomik bir takvim olarak kullanıldığını gösteriyor. Milattan önce 1350 Eski Mısır'da güneş tanrısı ibadeti. Güneş, eski Mısırlılar, Yunanlılar ve daha sonra Romalılar tarafından bir tanrı olarak kabul ediliyordu. Romalılar kışın ortasında güneş tanrısı Apollo'nun ölümünü ve yeniden doğuşunu kutlarlardı. Roma, Hristiyanlığı kabul ettiğinde bu festival Noel'e dönüşecekti. Milattan önce 364 Güneş lekelerinin en eski kaydı. Çinli gökbilimci Shi Shen, güneş lekesi gözlemlerinin ilk kaydını yaptı. O, fenomenin bir tür tutulmadan kaynaklandığına inanmıştı. Bugün güneş lekelerinin, güneşin fotosferinin daha soğuk bölgeleri olduğunu biliyoruz. 968 Güneşin koronası. Bizans tarihçisi Leo Diakonus, bir güneş tutulması sırasında Konstantinopolis'ten görüldüğü üzere güneşin koronasının ilk güvenilir tanımını verir. Diskin kenarında daire şeklinde parıldayan dar bir bant gibi sönük ve zayıf bir parıltı. 1543 Güneş sisteminin merkezi. Kopernik'in çalışması Güneş'i Güneş sisteminin kalbine yerleştirir. 1609 Güneş lekelerinin ilk teleskop görüntüsü. Teleskobun icadı İtalyan bilim adamı Galileo, Alman fizikçi Christoph Scheiner ve diğer gökbilimciler tarafından güneş lekelerinin ilk net gözlemlerine yol açtı. Galileo'nun Jüpiter ve Venüs gözlemleri Kopernik'in güneş sistemi hakkındaki fikirlerini destekledi. 1802 Absorpsiyon hatlarının keşfi. İngiliz kimyager William Wollaston, Güneş'ten gelen ışık spektrumundaki soğurma çizgilerini keşfetti. Bunların daha sonra Güneş'teki kimyasal elementlerden kaynaklandığı keşfedildi ve bileşimini belirlemek için kullanıldı. ...1843 Güneş lekesi döngüsü. Alman gökbilimci Heinrich Schwabe, varsayımsal bir gezegen olan Vulkan'ı bulmak için 17 yıl boyunca onları inceledikten sonra güneş lekeleri üzerine çalışmalarını yayımladı. Güneş lekesi sayılarının yaklaşık 10 yıl içinde arttığını ve düştüğünü belirtti. Şimdi bunu güneş döngüsü olarak biliyoruz. 1945 Güneşin ilk fotoğrafı. Yeni fotoğraf teknolojisi, Güneş'in ilk görüntüsünün Fransız gökbilimciler Louis Fizeau ve Leon Foucault tarafından alınmasını sağladı. Çift açıkça görülebilen güneş lekeleri içeren görüntüyü yakalamak için daguerreotip tekniğini kullandı. 1859 Güneş fırtınası kaydedildi. İngiliz gökbilimci Richard Carrington ilk güneş patlamasını gözlemledi.
Bunu şimdiye kadar kaydedilen dünyaya bağlı en büyük koronal kütle fırlatma izledi. Güneş fırtınası günler içinde dünyayı vurarak Hawaii ve Karayipler kadar güneyde kutup ışıklarına neden oldu. 1868 Helyumun keşfi. İngiliz gökbilimci Norman Lockyer, Güneş spektrumunda bilinmeyen bir unsuru keşfetti. Helyum adını Yunan güneş tanrısı Helios'tan aldı. Element 1895'e kadar dünyada keşfedilmedi. Artık Güneş'in %25 helyumdan oluştuğunu biliyoruz. 1904 Güneş lekeleri çizildi. İngiliz gökbilimci Edward Maunder, ünlü kelebek diyagramını oluşturarak güneş döngüsü sırasında güneş lekelerinin yerlerini çizdi. Güneş döngüsü zirveye yaklaştıkça güneş lekelerinin sayısının arttığını ve güneş ekvatoruna doğru hareket ettiğini gösterdi. ...1919 Görelilik teorisi. İngiliz fizikçi Arthur Eddington, Batı Afrika'daki Príncipe'den bir güneş tutulmasını fotoğrafladı. Çekimleri güneşin yakınındaki yıldızların konumlarını yakaladı ve güneşin ışığını büktüğünü göstererek Albert Einstein'ın genel görelilik teorisini doğruladı. 1920 Güneşin çekirdeğinde nükleer füzyon. Arthur Eddington, İngiltere Bilim İlerleme Derneği'ne yaptığı başkanlık hitabında Güneş'in enerjisinin çekirdeğindeki nükleer süreçler tarafından yaratıldığını önerdi. 1926'da fikirlerinin ayrıntılı bir açıklamasını yayımlamaya devam etti. 1951 Güneş rüzgarının keşfi. Alman gökbilimci Ludwig Biermann, kuyruklu yıldızları gözlemleyerek güneş rüzgarını keşfetti. Hangi yöne giderse gitsin, bir kuyruklu yıldızın kuyruğunun her zaman güneşten uzaklaştığını fark etti ve bir şeyin onu bu yönde uçurması gerektiği sonucuna vardı. 1995 SOHO misyonu. NASA ve ESA'nın Güneş ve Güneş Gözlemevi açıldı. Güneşin muhteşem görüntüleri ve benzeri görülmemiş bilimsel analizleri sağlandı. 2010 Solar Dynamics Gözlemevi. NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneşi gözlemlemek için yüksek çözünürlüklü teknolojiyi kullanarak piyasaya sürüldü. Her 10 saniyede birden fazla dalga boyunda görüntü alarak her gün yarım milyon müzik parçasına eşdeğer verileri geri gönderir. Peki Güneş ve Güneş sistemimiz nasıl oluştu? Büyük patlamadan 740 milyon yıl sonra Samanyolu galaksisi oluşmaya başladı. ...4,7 milyar yıl önce Samanyolu galaksisinde bir süpernova patlaması gerçekleşti. Patlama sonucunda oluşan bulutsuzdan ortaya çıkan yıldızlardan biri de daha sonra dünyaya hayat verecek olan Güneş'ti. Devasa boyutlardaki Güneş oluştuğunda etrafında hala yoğun bir toz kümesi bulunuyordu. Jüpiter, Güneş'le birlikte dönen toz bulutu kümelenmeye başlarken ilk oluşturacakları gezegen gaz devi Jüpiter oluyordu. Jüpiter'i sonraki bölümlerde inceleyeceğiz. Şimdi dünyaya hayat veren Güneş'in yapısını inceleyelim. Güneş'in ileride süpernova olarak patlayacak kadar kütlesi yoktur. Yaklaşık 5 milyar yıl sonra hidrojen yakıtını bitirecek ve kırmızı bir dev olmaya başlayacak. Güneş kırmızı bir dev olarak o kadar büyüyecek ki Merkür, Venüs ve muhtemelen Dünya'yı içine alacak. Artık helyumu yakmaya başlayacak olan Güneş bu şekilde 1 milyar yıl yaşadıktan sonra tekrar genişlemeye başlayacak. Kütle kayıplarıyla milyonlarca yıl sonra Güneşimiz bir beyaz cüceye dönüşecek.
Güneşimiz tipik bir yıldızdır. Çoğunlukla aşırı sıcak hidrojen ve helyum gazından oluşan devasa, parlayan bir top. Güneş yaklaşık 5 milyar yıldır parlıyor ve muhtemelen 5 milyar yıl daha parlamaya devam edecek. Dünyadan 1 milyon kat daha büyük hacimde, Güneş sisteminin kütlesinin %99'undan fazlasını içeriyor. Bu kütlenin ürettiği muazzam yerçekimi kuvveti, Güneş sisteminin gezegenlerini etrafındaki yörüngede sıkışmış durumda tutar. Güneşin kaynağı, sıcaklığın 15 milyon santigrat derece yükseldiği çekirdeğinin derinliklerine gömülüdür. Çekirdekteki yoğun ısı ve basınç, nükleer füzyon reaksiyonlarını tetikleyerek her saniyede 4 milyon ton maddeyi saf enerjiye dönüştürür. Bu enerji yukarı doğru Güneş'in kaynayan yüzeyine yayılır ve buradan ışık ve diğer radyasyon biçimleri olarak uzaya taşar. Çekirdek. Güneşin çekirdeği bir nükleer reaktör gibidir. Hidrojen atomlarının çekirdekleri helyum çekirdeği oluşturmak üzere bir araya getirilir. Nükleer füzyon adı verilen bir süreç. Konvektif bölge. Güneş yüzeyinin altında sıcak gaz ceplerinin yükseldiği, soğuduğu ve sonra tekrar aşağıya doğru düştüğü konvektif bölge vardır. Bu hareket enerjiyi çekirdekten yüzeye taşır. Işıma bölgesi. Konvektif bölgenin derinliklerinde yoğun, sıcak ışınım bölgesi bulunur. Enerji, Güneş'in bu kısmında radyasyon olarak dolaşır. 2 milyon santigrat derece. Işık hızı. Işık hızında seyahat ederken Güneş'in enerjisinin uzayda Dünya'ya ulaşması yalnızca 8 dakika sürer. Ancak enerjinin yıldızın yoğun iç kısmından yıldızın yüzeyine ulaşması 100.000 yıla kadar sürebilir. Speküller. İğne adı verilen gaz jetleri tüm Güneş'i kaplar. Fotosfer. Güneşin dış kısmı ışığa karşı şeffaftır ve bir yüzey illüzyonu yaratır. Bu görünen yüzeye fotosfer denir ve derinlerden yükselen sıcak gaz ceplerinin neden olduğu grenli bir görünüme sahiptir. Güneş lekeleri. Bazen Güneş'te koyu lekeler genellikle gruplar halinde görülür. Güneş lekeleri adı verilen bu lekeler daha koyu görünüyor çünkü yüzeyin geri kalanından yaklaşık 2000 santigrat derece daha soğuktur. Sadece birkaç hafta dayanırlar ve Güneş'in manyetik alanından kaynaklanırlar. Tümsek. Bazen Güneş'ten dev sıcak gaz püskürmeleri fışkırır. Tümsekler olarak adlandırılan Güneş'in görünmez manyetik alanındaki döngüleri takip ederler. Dünyanın manyetosferi. Gezegenimiz manyetik alanı sayesinde Güneş rüzgarından korunmaktadır. Manyetosfer adı verilen bu manyetik kabarcık, Güneş rüzgarının Dünya'yı genellikle yalnızca kuzey ve güney ışıklarının görüldüğü kutupların yakınında etkilemesine izin verir. Zaman çizelgesinin gelecek bölümünde Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür var.